Ama önce bir şey sormam lazım. Kıbrıs insanı için rahat diyorlar. Doğru mudur? Evet. Doğru. Evet. Kıbrıs için de rahat diyorlar. Doğru. Evet, çok rahat görünüyorsunuz burada. Aynen. O yüzden şöyle bir alkışlayın da. Biz rahata alışık bir insan değiliz yani. O yüzden ama sizin rahat olmanız güzel. Ben hala rahatsızım hayatımdan, sahip olduklarımdan. Yani mutlu değilim yeterince. Daha fazlası için çalışıyorum. Ailem için de daha fazlası için çalışıyorum. Ama sizin rahat olmanız güzel. Hoşuma gitti yani. Ama bugün sizi biraz rahatsız edeceğim. Buraya çıkan benden önceki değerli konuşmacılar size gideceğiniz yolları anlattı. O güzel, işte güneşli, çiçekli yolları anlattı. Ben de gitmemeniz gereken yolları anlatacağım. Benim bugün bana verilen konu bu. Yani yapmanız gerekenler anlatıldı. Benden sonra da anlatılacak ama ben yapmamanız gerekenleri anlatacağım. Sizin gibi rahatsız insanları biraz rahatsız edeceğim yani. Belki net anlattıklarım sizi rahatsız edecek ama network böyle bir şey. Sadece güllük gülistanlık yoldan giderek başarıya ulaşılmıyor. Öyle olsaydı burada oturan herkes başarılı insanlar olacaktı. Ama ne yazık ki değiliz hepimiz. Şu an hepimiz özgür müyüz? Hayır. Değiliz. Özgür olsak pazar günü burada ne işimiz var? Benim de işim olmazdı. Demek ki ben de hala özgür değilim. Demek ki herkes özgür değilse, yani özgür olmak o kadar basit bir şey değilse, başka insanların yapmadığı bir şeyleri yapmamız gerekiyor. İşte ben de o yapmamanız gereken şeyleri anlatmaya geldim. Ama önce şunu bilmeniz lazım. Bizim bütün liderler olarak hedefimiz Kıbrıs'ta mükemmel bir ekip kurmak. Yani bu ekibin mükemmel olmasını istiyoruz. Ve mükemmelin ne olduğunu bilmemiz lazım önce. Mükemmel ne demek? Fikri olan var mı? Böyle herkes el kaldırmasın. Bir tane soracağım o kadar. İsim ne? Önce söyle. En iyi olan mı demek? Mesela sen mükemmel misin sence? Değilsin değil mi? Mükemmel olan, evet en iyi olan demek. Ama o anlık. Yani mükemmellik bir kere parayla satın alıp hayatım boyunca ben mükemmelim diyeceğim bir şey değildir. Mesela 10 sene önce futbolu bilenler, mesela dünyanın en mükemmel futbolcusu kim deseydin, kim derdik? Ronaldinho derdik. O zamanlar Ronaldinho vardı. Şimdi kimse adını bile hatırlamıyor. Yeni nesil çocuklar hiçbiri bilmiyorlar Ronaldinho'yu. Ama o zaman biz bu adamdan sonra daha iyi bir futbolcu geleceğine inanmıyorduk. Çünkü öyle bir futbolcu yoktu bizim hayatımızda o güne kadar. Ama sonra kimler çıktı? Şimdi Messi'ye uzaylı diyorlar. Ama belki 5 sene sonra Messi'yi kimse hatırlamayacak. Başka biri çıkacak. O yüzden mükemmellik değişkendir. Şimdi biz Kıbrıs'ı mükemmel yapmak istiyoruz ama işte o mükemmelliği iyi anlamamız lazım. Mükemmel olmak demek, daima kendini geliştirmek demek. Eğer Ronaldo sürekli kendini geliştirseydi, bugün yine en iyi futbolcu olacaktı. Tabii bir yaşa kadar futbol çünkü o sektörde yaş önemli, kuvvet önemli. Ama network'te öyle bir şey yok. Hayatım boyunca son nefesini verene kadar mükemmel olma ihtimalin var mı? Var. Ama bunun için ne olması lazım? Son nefesini verene kadar en iyisi sen olman lazım. En çok kendini geliştiren sen olman lazım. Bugün mükemmel değilsin ve bugünkü yeteneklerinle mükemmel olamazsın. Bunu biliyorsun. Çünkü olsaydı zaten şimdiye kadar olmuştu. Benim 5 sene önceki hayatımı bilenler, Selman burada, benden sonra çıkacak benim akıl hocam. Her zaman onu örnek aldım, almaya da devam ediyorum. Büyük ihtimal son zamana, son anıma kadar da öyle olacak. Benim lise arkadaşım ve benim lisedeki hayatımı biliyor. Nasıl olduğunu. Ve bugünkü benle 5 sene önceki ben arasında 180 derece fark var. Ben 1,5 sene para kazanmadım. Bu sizi negatif etkilemesin. Çünkü benim zamanımda bugün aynı değil. Ama 1,5 sene kazanmama sebeplerinin en büyüğü benim eski hayatımda bilen insanlar kimse benimle beraber olmadılar. Çünkü benim bu hayatta herhangi bir başarı elde edeceğime inanmıyorlar. Herhangi bir konuda. Ben 1,5 sene kendimi değiştirdim de yeni insanlarla tanıştım. Eski hayatımı bilmeyen onlarla başladım ekip kurmaya, onlarla para kazanmaya başladım. Ben 5 sene önceki ben olsaydım bugün bu sahnede konuşmayı bırak, orada oturmaktan bile korkuyorum. Öyle bir kişiliğim var. O yüzden mükemmel olmasını istiyorsak Kıbrıs ekibinin gelişmemiz gerekiyor. Ve bir şey daha var mükemmellik yolunda aslında buraya bağlayacağım. En az hata yapan bizim olmamız gerekiyor. Çok hata yapan insanla az hata yapan insan aynı olabilir mi? Olamaz. Mesela çok
bir ebeveyn olarak düşünün. Çok hata yapan çocuğu üzerinde bir ebeveynle az hata yapan bir ebeveynin ilerideki çocuğunun durumu nasıl olur sizce? Aynı mı olur? Hayır, biri belki psikopat oluyor babası yüzünden ya annesi yüzünden. Biri de insandan faydalı bir insan oluyor. Bu tamamen yetiştirmeyle alakalı. Niye? Birinin ailesi çok hata yaptı, birinin ailesi az hata yaptı. Biz de bir nevi ebeveynleriz ve kendi ailemizi oluşturuyoruz. O zaman bu aileyi oluştururken en az hatayı bizim yapmamız gerekiyor. En az hatayı biz yapacağız. Ben de şimdi size yapmamanız gereken en önemli ölümcül 10 hatayı anlatacağım. Bu 10 hatayı yapmazsanız elinizden geldiğince o zaman mükemmel bir Kıbrıs olma yolunda ilerleyebiliriz. Tabii ki eminim buradaki herkes bunu yapamayacak. Bazen yapacaksınız bazılarını, bazen yapmayacaksınız. Bazen vazgeçeceksiniz, bundan sonra yapmayacağım diyeceksiniz. Belki tekrar yapacaksınız. Yani hepimizin yapma ihtimali yok zaten. Ama en azından bu hataları yapmayanlarla biz büyüteceğiz ve Kıbrıs'ı mükemmel yapacağız. Şimdi uzatmayayım, başlayayım. Birincisi, ürünü abartmayın. Hiçbir zaman ürünü abartmayacaksınız. İnsanlar niye ürünü abartırlar? Sizce? Çünkü kalitesiz olduğu için. Ürün kalitesiz. Yani o ürünü abartmadan kimsenin sevmeyeceğini, almayacağını bildiği için insanlar ne yapıyorlar? Abartıyorlar. Şener Şen'in galiba bir Türk sinemasında vardı. Jilet satıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Şener Şen'di herhalde. Herkes bundan kullanıyor hesabı, adam doğruyor. Şimdi o yani alt tarafı bir tıraş bıçağı yani. Sen onun niye o kadar övüyorsun? Çünkü başka türlü satamayacağını biliyor. Anladın mı? Şimdi sizce bizim bunu yapmaya ihtiyacımız var mı? Yok. Neden? Çünkü zaten kendini ispatlamış bir ürünümüz var. O yüzden masa başında işte biz sana yarım saatte öyle bir eğitim yapacağız, sen webmaster olacaksın demene gerek yok. Çünkü insanlar webmaster olacakmış, hadi o zaman alayım demiyorlar. Kaçınız öyle düşünüp girdi bu işe? Ha? Ben webmaster olacağım, hemen alayım web site. Hiçbiriniz. O zaman niye abartıyorsun ki? Niye abartıyorsun? Webmaster yapacağım ben seni yarım saatte. İşe girdikten sonra yapmayınca ne oluyor? Bir nevi yalan söylemiş oluyorsun. O yüzden hiçbir zaman ürünü abartmayın. Ürünü abartan insanlar, ürünün kalitesiz olan insanlardır. Bizim bunu yapmaya ihtiyacımız yok. Çoğu zaman en çok reklam verenler ürünü kalitesiz olan firmalardır. Televizyonda Apple'ın reklamını görüyor musunuz? Çünkü zaten herkes birbirine de reklamı yapıyor. Adamın ihtiyacı yok ki telefona reklam yapmaya. Network yapıyorlar bir nevi. Network yapmadan network'ün gücünü kullanabiliyor. Çünkü dünyada tek. Adam niye abartsın ki bu telefonu alırsan hayatın değişecek diye. Zaten biliyor herkes. Zaten herkes anlatıyor. O yüzden birinci ölümcül hata. Sakın ama sakın. Ürünü olduğundan fazla göstermeyin. Zaten ürününüz yeterince fazla. Burada anlaştık mı? Güzel. İkincisi, hiçbir zaman kazancınız hakkında yalan söylemeyin. Karşınızdaki insan. Çünkü insanlar senin kazancını görüp girmeyecekler. Eğer öyle olsaydı ben her yaptığım sunumu işe alır mıydım sizce? Var mı aranızda 24 yaşında ayda 100.000 dolar kazanan? Yok mu? O zaman benim herkesi işe almam lazım yaptığım her sunumda. Sizce alabiliyor muyum? Hayır. Tabii ki ben her yaptığım sunumdaki insanları işe alamıyorum. Çünkü insanlar sadece senin kazancına bakıp bir şey diyemiyor ki. Adam bir kere diyor ki lan bu 24 yaşında 100.000 dolar kazanıyor ayda. Ben yapamam ki diyor. Ne oldu şimdi? Senin kazancın işe yaradı mı? Hayır. Demek ki keramet senin kazancında değil. Neden insanlara yalan söylüyorsun ki? Alo? Neden insanlara yalan söylüyorsun ki? Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü adam senin kazancına bakıp girmeyecektir. Ve daha da kötüsünü biliyor musunuz? Bunu yaparak sadece bir kere para kazanırsın. Çünkü o insan işe girdiği zaman senin kazancın öyle olmadığını gördüğünde ne olacak? Sana bir daha güvenebilecek mi? Senin sözünü bir daha dinleyecek mi? Çünkü sen yalancısın. Bunu ona daha yolun başında kanıtladın. Ve sırf bu yüzden ekip kuramayacak. Senin yüzünden bir insan belki de hayatının fırsatını kaçırmış olacak. Niye? Sen bir kere para kazanacağım derdiyle ona kazancını yalan söyledin diye. Daha hiç para kazanmamışken adam sana soruyor ne kadar kazanıyorsun? Ya 3-5 bir şeyler kazanıyorsun.
Ne gerek var ki? Çünkü insanları siz kazancınızı göstererek alacağını zannediyorsunuz. Ama öyle bir dünya yok. Çünkü bu işe giren herkes senin kadar kazanmayacak. Bu işe giren herkes senin kazandığın kadar az da kazanmayacak. Belki senden de fazla kazanacak. Demek ki senin kazancın hiçbir önemi yok işe giren insan için. O zaman söylemeyin ki eğer sunumda duruşunuz iyiyse hiç kimse size kazancınızı sormuyor. Ben 1,5 sene para kazanmamıştım. Nasıl o zaman insanlar işe aldı? Allah'ını seviyorsan 1,5 sene para kazanmayıp para verdiğin bir işe kim girer? Sunum yapıyorsun, adam diyor sen ne kadar kazandın? Ben 1,5 senedir yapıyorum, hiç kazanmadım. Ve çok para verdim, inanıyor musun? Sen de gir, sen de ver, sen de kazanma. Çok zevkli. Yani bu kadar aptalca olamaz. Demek ki kazançla alakalı değil. Çünkü ben 1,5 sene sonra kendimi değiştirdiğim zaman insanlarla öyle konuşuyordum ki sunumda bana ne kadar kazanıyorsun diye sormaya bile çekiniyorlar. İhtiyaç duymuyorlardı. Çünkü benim çok kazandığımı düşünüyorlardı. Oysa ki 1,5 senede 5 kuruş kazanmamıştım. Ama işte çarptırmıyorsun. İşte bu seninle alakalı. İnsanlara yalan söylemeyi bırak. Tam tersine insanların o soruyu sana sormasını bile kabul etme. Sormamasını sağla. O duruşu bu. Enes Orgun bana sunum yaptığı zaman Selma o gün yapmıştık ama daha sonra böyle biz bugün hataları anlatıyorum ya, bugün anlattığımız her şeyi bir zamanda yapıyorduk. Yani yaptıklarınızı yapmayın diye anlatıyorduk. 10 kişiye sunum yapıyorduk o zaman ofiste. Ofiste vardı, ofiste olmadı. Bizde hepsi vardı. Neyse. Enes Orgun sanatçı açtı. Şimdi 750 PV falan görüyorsunuz ya. Ben onları kişi zannettim. Düşünün o duruşunu görmüş bana. Yani baktım 2250 falan. Dedim 2250 kişi. Oysa 3 kişidir belki de yani. Bilmiyorum şimdi. Ama onu bana inandırabilmiş. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Siz bazen para kazandığınız halde bile insanlara o soruyu sordurtabiliyorsunuz. Ama ben Enes Orgun ne kadar kazandığı sorusunu sormaya ihtiyaç duymadım. Hatta Samos'unu açtığı zaman zannettim ki 2000 kişilik organizasyonu var. İşte onu insanlara göstermeniz lazım. Yalan söylemeyin hiçbir zaman kazancınız hakkında. Bırakın doğruyu söyleyin, insanlar doğru insanları seviyorlar. Onların peşinden gidiyorlar. Yalan söyleyenin peşinden kimse gitmez. İkinci ölümcül hata budur. Üçüncü ölümcül hatamız ne? Başka şirketlere iftira atmak, onlar hakkında negatif konuşmak. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. En son ne zaman gördünüz Apple'ın, Sony, Ericsson hakkında kötü konuştuğunu? He? En son ne zaman gördünüz Bill Gates'in Ahmet amca hakkında kötü konuştuğunu? Ama herkes Bill Gates hakkında konuşuyor. Yok diyor, parayı götürüyor diyor, bir telefon çıkarmış, hep aynı telefon yapıyor. Lan sen de onu kullanıyorsun. Anladın? Herkes eleştiriyor Bill Gates'i. Bill Gates diyor, karıştırdım, size anlayın artık. Steve Jobs öldü. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani her zaman iyi olanlar eleştirilir. Sen şimdi gidip başka şirketi eleştirdiğinde ne mesajı veriyorsun karşısındakine? Karşıdaki insana? Ben kötüyüm, o iyi. Ancak onu kötüleyerek onunla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum mesajı veriyorsun. Otomatikman karşındaki insan senden soğuyor. Yani. Hatta bir şirketi eleştir, o adam o şirkete girmezse ben de bu işi bilmiyorum. Çok ciddiyim. Şu an en çok kim eleştiriyor Türkiye'de? McDonald's. Niye? Çünkü en iyisi biziz. Zaten diğer şirketler tanınmıyor bile. Niye eleştirsin ki insanlar tanımadığı şirketi? En çok mega eleştiriliyor. Niye? Çünkü biz en iyisiyiz. Bugün Google'a Türk Hava Yolları yazın. Ne çıkıyor? Binlerce şikayet. Niye? En iyisi o çünkü. Bir konu hakkında ya da bir ürün hakkında ya da bir şirket hakkında ne kadar eleştiri varsa o şirket o kadar iyidir. Şimdi sen de başka şirketleri eleştirirsen sırf o karşıdaki insan senin ekibine girsin diye kusura bakma ama ona aslında parantez içinde söylediğin şey git o şirketi o bizden daha iyi o yüzden eleştirme gereği duyuyorum diyorsun. Bu üçüncü ölümcül hatadır. Yapmayın. Sakın yapmayın. Bu sadece şirket anlamında değil, ekip anlamında. Ekip anlamında. Yok bizim ekip daha iyi, onlar kötü. O ekip hiç söylüyor mu senin hakkında böyle bir şey? Söylemiyor. Niye? Oradaki insanlar para kazanıyor, oradaki insanlar başarılı. Sen kazanamadığın için sırf bir kişiyi daha işe alayım diye başka bir insana bile laf atmayı kabullenebiliyorsun. Bir insana laf atmak, iftira atmak ne kadar kötü bir şey. Ama bir kişi işe almak için bunu yapabiliyorsun. Şimdi hanginiz iyi? Kötüleyen sen mi? Yoksa haberi olmayan diğer insan mı? O yüzden hiçbir şekilde negatif konuşmayın.
İnsanlar negatif konuşulan kişilerin yanında bulunmak istemezler. Benim babam yıllarca çile çekti. Yıllarca. Ben bu işe başladıktan sonra hatta. Yıllarca çile çekti, fakirlik içinde yaşadı. 3 sene boyunca aynı pantolonla gezdiğini biliyorum. Yırtık pantolonla. Ve bugün eve misafir geldiğinde insanlara anlatacak neyi var sizce? Senelerce çektiği çile. İnsanlar dinlemek istiyor mu? Hayır. Ben oturuyorum, görüyorum babam anlatıyor, karşıdaki adam ne kadar sıkıldığını biliyorum. O şimdi anlamıyor. Ben anlıyorum ama o adamın ne kadar sıkıldığını. Çünkü insanlar negatif duymak için gelmediler ki bu dünyaya. Değil mi? Gelmedik. Niye ben senin çileni dinleyeyim? Yani benim ne işime yarayacak? O zaman insanların yanında negatif konuşmayacaksınız. Bu konuda anlaştık mı? Güzel, anlaşmamız güzel. Dördüncü ölümcül hatamız tutarsız olmak. Ne demek tutarsız olmak? Mesela ben buraya geldim. Size diyorum ki Kıbrıs. Bundan sonra her hafta buraya geleceğim. Her hafta sizle seminer yapacağım. Geldiğimde her hafta 10 tane sunum alacağım burada. Oo! 2 hafta yapıyorum, 3. hafta yokum burada. Ne oluyor? Tutarsız bir insan oluyor. Ve ben bir daha buraya çıkıp sahneye şunu dediğim zaman arkadaşlar bir sene sonra 5000 kişi olacağız. İçinizden ne diyorsunuz? Nah olacağız diyorsunuz. Alkışlar. Karşılıklı menfaat. Ben alkışlanmak için konuşuyorum, siz de konuştuklarından fayda sağlıyorsunuz. Bu işler böyle. İyi geldim zannediyorsunuz, sizi düşündüğüm için. Neyse ne diyorduk? Ben bunu dediğim zaman kimse beni umursamaz. Çünkü daha 2 hafta, 3 hafta önce dediğimi yapmadım ben. Basit olanı. Şimdi ben bir sene sonra 5000 kişi mi yapacağım? Kim inanır buna? Kimse inanmaz. O yüzden otomatikmen artık insanlar benim peşimden gelmemeye başlar. Tutarsız olmayacaksınız. Öyle liderler olacaksınız ki ağzınızdan çıkan şey doğru olarak bilecek insanlar. Ve ancak bu şekilde ekibin inanmadığı şeyleri ekibe inandırabilirsiniz. Ben yıllarca bunun için uğraştım. Şu an ekibime hiç kimsenin inanmadığı bir şey söylesem bile artık onlar da bu izlenim verdiğim için diyorlar ki Fatih dediyse olacak. O zaman inanıyorlar. Bir ekibi inanmadığı bir şey inandırmak kolay mı zannediyorsunuz? Kolay mı zannediyorsunuz? Adam senin peşinden gelmiyor, bir de inanmadığı bir şeye inanacak. Sen bir şey dedin, inanmaz tabii ki. İnanması için önce senin her konuştuğunun olacağına inanması lazım. Her konuştuğun sonucun doğru olduğunu görmesi lazım ki şu izlenimi alsın. Fatih ne diyorsa doğru. İşte o zaman, ben bunu çok yaptım çünkü, hiç olmayan bir şeyi siz vaat edebiliyorsunuz. Haşa. Tabii ki öyle bir şey yok ama siz anlayın. Ben çoğu zaman çok kötü bir insana bu izlenim verdiğim için, kardeşim sen 6 ay sonra çok iyi olacaksın diyordum ve sırf bu inançla 6 ay sonra iyi oluyordu. Aslında hiçbir şey yoktu yani iyi olmasını sağlayacak adam. Anlatabildim mi? İşte böyle liderler olmaz. Tutarsız olursanız insanların peşinden sürükleyemezsiniz. O zaman zaten lider olamazsınız. Anlaştık mı? Güzel anlaştık. Kendi kendime onaylıyorum. 5. ölümcül hata. Neydi 5. ölümcül hatamız? Hatırlamıyorum. Bir nota bakayım. Kazandığınızdan fazlasını harcamak. Bu da birçok insanın yaptığı hata. Şunu unutmayın. Bu dünyada hak etmediğiniz hiçbir şeye sahip olamazsınız. Ve şu an insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela sayısal lotodan tutturup çok büyük para kazananlar batıyor. Bu hikayeyi biliyorsunuz. 3 sene sonra bütün paralarını yiyecek. Niye? Çünkü o parayı hak etmiyor. O parayı elde tutacak kabiliyete sahip olsaydı normal hayatta zaten kazanırdı. Niye sayısal lotodan kazandı? Çünkü hiçbir emek olmadan sadece şansla kazandı. Hak etmediği para elinde tutamadı. Şimdi biz ne yapıyoruz mesela? 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Elimizdeki bütün parayla araba alayım. Şimdi araba aldığımı görsün diyorsun. Sonra ne oluyor? Ne var? Aldığın arabanın parasını ödeyebiliyorsun. Ve de o arabaya binecek cesaretin var. Bindiğin zaman mutlu bile değilsin. Çünkü satışlar gelmiyor. O zaman o arabanın sana ne kâr oldu? İnsanlar arabaya bindiği zaman mutlu olmak için araba alıyor. Sen arabaya binince mutlu değilsen senin niye araban var ki? Alma kardeşim. Alma.
Benim şu an altımda R8 var. Ama daha 6 ay öncesinde A4'e biniyorum. Ben A4'e biniyorken benim kazancımın 5'te birini kazanan insanlar benden daha iyi araba almışlardı. Siz miydiniz zeki olan? Ben miydim geri zekalı olan? Niye cebindeki bütün parayı arabaya veriyorsun? Niye? Çünkü onlar artistik yapacak. Bir ölümcül hatamız daha var. Oraya gelince anlayacaksınız. Sırf onun için alıyorlar zaten. Hak etmediğiniz bir şeye sahip olmayacaksınız. Gerek yok. O yüzden paranızı nereye harcamanız lazım oraya harcayın. Gerekenden fazlasını harcamayın. Adam cebinde 5 kuruş yok, üstünde işte kemeri Hermes mesela sallıyorum. Lan cebinde 5 kuruş yok, Hermes taksan ne olur, takmasan ne olur? Kafede suyu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorsun, Hermes kemer takıyorsun. Ne gerek var? Ne gerek var? Parayı boş boş harcamayacaksınız. Tamam. 6. ölümcül hatamız, bunları yazın. İleride yapınca bu ölümcüldü, ben niye yaptım dersiniz. 6. ölümcül hatamız başka ekiplerden insan almak. Kendi ekibine. Bu çok adice bir şey. Bazı zamanlar olması gereklidir. Neden? Ben mesela Manisa'da da bir şey almışımdır. Bir senedir yanına gitmiyorumdur. Orada Manisa'da ekip kuran bir lider onu kendi seve seve yollarım. Hani gitsin orada bari destek alır. Yani onu düşünerek. Çünkü burada her zaman ekibi düşünürüz biz. Kendimizi değil. Ama bazen öyle durumlar var ki destek olduğum adam alamıyor. Niye? Vaatler buluyor falan filan. Yani bu aslında ekibe ne mesaj vermek biliyor musunuz? Şimdi ben başka ekipten birini aldığım zaman ekibe otomatik ben kendi ekibe şu mesajı veriyorum. Arkadaşlar bir gün biri sizi gelip almaya çalışırsa gidin. Bu normal bir şey. Yalan mı? İşte sen iyi olduğun bir dönemde 3-5 kişi alırsın ekibine, kötü olduğun dönemde senden daha iyi ekipler çıkar, bütün ekibin oraya geçer. Niye? Çünkü ekibine şu mesajı verdi. Başka bir ekibe geçmek çok normal bir şey. O zaman gezelim, dolaşalım. Sen bana gel, ben sana geleyim. Çaya gider gibi. Gün yapalım. Her gün birinin evinde toplanalım. Her hafta birinin ekibinde web site alalım. Ya çok saçma. Çok saçma. Ekibinize hiçbir zaman negatif meblağ vermeyeceksiniz. O alacağın bir kişi yüzünden yüzlerce insanı kaybedebilirsin. Ne gerek var ya? Ben istemem ya ekibime gelsin biri başkasından. Gelmesin ya, istemiyorum. Benim ona ihtiyacım yok. Benden gitmek isteyene de ihtiyacım yok. Ama neden ekibi kötü etkileyelim ki? Bir kişi aldığın için bütün ekibini bir gün bulamayabilirsin. Öyle biri çıkar gelir der ki arkadaşlar benim ekipte her gün para kazanıyorlar. Sonra bir bakmışsın ekip zaten sende para kazanmıyor. Bir bakmışsın kimse yok ekibinde. Bir kişi yüzünden buna sebep olursun. Anlaştık diye umuyorum. O yüzden bu hataya düşmeyelim. 7. ölümcül hatamız şirket içindeki insanlarla, arkadaşlarla uyumayın. Yani bunu siz anlayın. Ne demek istediğimi. Ekip içinde beraber uyuşmayın yani. Tamam mı? Aynı yatakta bulunmayın. Daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Bu zarar verir. Ben hiç unutmuyorum. Bu işe başladığım zaman Mesut Öpengin hepiniz biliyorsunuz. Onun diğer tarafında, benimle olmayan alakasız tarafında Hanife Balcı diye bir kız vardı. Bunun sağında Emrah diye biri, solunda da Neslihan diye biri vardı. Bunlar beraber uyuşuyorlardı herhalde, artık bilmiyorum. Ya da sevgililerdi. Bütün ekip çöktü. Bütün ekip. Senin herkesten af diliyorum, kusura bakmayın. Ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu sebepten sizin de ekibiniz kötüye gidebilir. Ya da siz de bu konuda muzdarip olabilirsiniz yani. Gerek yok. O yüzden bunu anlatmak zorundayım. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Tekrar af diliyorum. Ama yani affedersin de yani 3 dakikalık zevk içinde bütün ekibi heba etmenin bir manası yok yani. Bunun buraya gelmesinin tek sebebi var. İnsanlar günü düşünerek çalışıyorlar. Günü düşünerek hareket ediyorlar. Son zamanlarda Türkiye'de haberlerde geçen en büyük olay ne? Herkes biliyor değil mi? Özgecan. Allah aşkına soruyorum.
o 3 tane sıfatları siz koyun. O 3 tane insan yarını düşünselerdi o an. Yaparlar mı? 3 dakikalık zevk için kim hayatı boyunca hapiste yaşamaya, bütün Türkiye tarafından, belki de dünya tarafından lanetlenmeye ve her gün kim beni şişleyecek korkusuyla yaşamaya 3 dakikalık zevk için bunu kim kabul eder? Kim? Ama onlar o anlarını düşünüyorlar. Sadece o anları. Bırak bir saat sonrasını bile düşünmüyorlar. Sadece o anki zevklerini düşündükleri için bunu yaptılar. İşte siz de kusura bakmayın ama o anki zevkiniz için tamam aynı kefeye koyamam. O insanların yaptığı lanetlenecek bir şey. Vahşet. Ama biz de onun kadar olmasa bile bu hata yüzünden ekiplerimizde birilerinin işi bırakmasına sebep oluyorsak kusura bakmayın ama belki bir kızı yakmış olmuyoruz ama bir insanın hayatını söndürmüş oluyoruz. Senin 3 dakikalık zevkin için adamın hayatının sönmesine izin vermem. O yüzden bu hataya düşen benim ekibimde olursa kusura bakmayın ben kovarım ekibimden. Ben kovarım. Çünkü senin yüzünden kimsenin heva olmasına izin vermem. O yüzden siz de bu hataya düşmeyin. Dışarıda ne yapıyorsan beni ilgilendirmiyor. Ama ekip içinde yapma. Yapma kardeşim. Anlaştık diyorum. Daha uzatmıyorum bu konuyu, sevmiyorum çünkü. Zaten çok rahatsınız. Ben de burada çok rahat oluyorum böyle olunca. Sanki evde çay muhabbeti yaparken geliyorum şu an. Bir alkışlayın. Ben de çay bekliyorum. Muhabbet edin yani. 8. ölümcül hatamız. Biliyorum. Hatalar söylemek falan kimse duymak istemiyor ama bunu bilmezseniz de yaparsınız. Yaparsanız da para kazanamazsınız. O zaman da benim hoşuma gitmez. Buraya tekrar gelip seminer yapmam gerekir. Benim zamanım değerli. Buraya tekrar gelmek istemiyorum. O yüzden sizin paranı kazanmanız lazım ki ben gelmeyeyim buraya. Tabii ki şaka yaptım. Daha çok alkışlarsanız gelmek için bir sebep. Size alkışlamazsınız. Ben de sormayayım. Evet, gerçi alkışlanacak bunları anlatmadığım için normal sizin şey yapmam. 8. ölümcül hatamız bağımlılık, alkol veya uyuşturucu neyse bağımlı olmak. Arkadaşlar, kusura bakmayın ama beyni yerinde olmayan bir insan 1000 kişiyi yönetemez. Sen içiyorsun, beynin başka bir dünyaya gidiyor. Sonra geleceksin, ekip kuracaksın da ekibi yöneteceksin, onları büyüteceksin, onlara ilham olacaksın, onların problemlerini çözeceksin. Önce beynini o gittiği yerden geri getirmen lazım. Yani sonuçta senin beynin bir yere gittiği zaman beyinsiz oluyorsun bir nevi. Beyinsiz olduğun zaman da ben beyinsiz bir lider tanımıyorum. Bakın yanlış anlamayın. Ben içki içmek falan o beni ilgilendirmez, sizi ilgilendirir de. Beynin gitmesinden bahsediyorum. İçki içen beynin yerinde kalsın yani. O kadar içilebildiğini düşünüyorum. Ben kullanmıyorum ama. Herhalde beyin gitmeden de içilebiliyor değil mi? Alkol. Evet. Güzel. O zaman beynin yerinde dursun. O kadar iç. Ya da uyuşturucu alıyorsun. Geliyorsun ağzından bir kelime çıkmıyor. Konuşamıyorsun. Gözler gitmiş. Sonra da sunum yapacaksın. Ne sunum yapacaksın adama? O an zaten ne iş yaptığını unutmuşsun sen. Sayfayı açınca sen sorarsın. Herhalde kendini sunumda zannediyor belki de. Ne anlatacaktınız falan. Ya düşünsene öyle sahnede. Ya lütfen arkadaşlar. Gerek yok. Ticaret yapıyoruz. Bunu kabul edebilir misiniz siz? Bugün hanginiz beni öyle ortamlarda yani ortamdan kastım o şekilde beni hayal ettiniz? İşte kafası güzel, ne bileyim uyuşturucu almış. Hiç hayal ettiniz mi beni? Çünkü ettirmedim. Tamam? Çünkü ben ettirmedim size. O kafanızda öyle bir Fatihacı kurmanıza ben engel oldum. Çünkü öyle bir şey size hiçbir zaman vermedim ben. Ama siz verirseniz ve ekibiniz size öyle hayal ederse ben hiç öyle bir lider görmedim. Gördüğüme de lider demem zaten. O yüzden kafanız yerinizde olsun. Beyinsiz olmayın. Beyniniz yerinde olsun. Beyinsiz bir insan liderlik yapamaz kimseye. Bu konuda da anlaştığımızı umuyorum. 9. ürün alkışlar lütfen. Sen alkışlar herkes alkışlar. Biz özgüveni olan insanlarız. Networker'ların özgüveni yerindedir. Öyle alkışa baktı kimse alkışlamıyor. Öyle durdum ama izin vermem. İzin vermem alkışlayacaksın. Tamam sen alkışla. 9. ölümcül hata. Sahne açlığı.
Yani sırf kendi konuşulmak için ekibindeki her şeyi kendi yapmaya çalışıp, ekibindeki insanların görevini de yapan, sırf insanlar onu konuşsun diye sahne açtı diyoruz buna. Mesela diyelim ben sahnede iyi konuşuyorum. Normalde bugün burada benim olmam gerekmiyorsa, benim alt kollarımda, ekipteki insanların biri olması gerekiyorsa ama ben sırf kendimi alkışlanmak için buraya geliyorsam bu açlıktır. İnsanlar önünü kapatmak. Açlıkla alkışlamamıza gerek yok yani. Evet, işte bu insanları gerçekten öldürüyor. Gerçekten. Adam mesela sunum yapıyor. Zaten yıllardır kimse övmemiş, kimse bir şey dememiş. Ağaç. Sunum yapıyor. Biri övdü mü diyelim sunumunu. Beyler yarın kaç sunum var? Hepsini ben yapacağım. Sunumcum var. Boş verin. Siz ben ne zaman bezerim sunum yapmaktan siz o zaman yaparsınız. Adam bütün sunumları kendi yapıyor ya. Sunumcu niye sunumcu dedik biz adama? Niye bir kariyer koyduk yani? Bütün sunumları sen yap diye bir sunumcu yaptık biz adamı. Ama adam sırf övülmek için getirin bana sunum getirin, follow getirin, sahne mi var ben gelirim. Sonra ne oluyor? Ekibinde yetişen bir insan bile olmuyor. Sonra adam 3 gün tatile gidiyor, dönüyor. Kişi listesi yapmaya başlıyor. Ahmet, Mehmet. Niye? Çünkü adamlar senin yüzünden işi öğrenmediler ve sen bir kere bırakıp gittiğin zaman hiçbir şey yapamadılar. Sunumlar berbat, görüşmeler berbat, davetler berbat. Sonra ne oldu? Yalan oldu. Bugün felaket belli olayım ben. Kusura bakmayın. Normalde melek gibi insan var. Evet, gerçekten acıdır öyle. Ben de acıtmak istiyorum. Çünkü acıtmayınca para kazanılmıyor. Acıyacak. Yani biz buraya, işte insanlar zannediyor ki Fatih doğdu, 8'le çıktı yani. Öyle bir şey yok. Ben doğduğumda hiçbir şey yoktu bende. Hatta 18-19 yaşıma kadar hiçbir şey yoktu. Daha sonra oldu. Yani öyle durduk yere hiçbir şey olmuyor. Acı çektim. Yani bugün benim bu sahnede sadece böyle halimi görüyorsunuz. Ama 5 sene önce ne halde olduğumu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. O yüzden zannetmeyin ki öyle gül oynaya gidiliyor. Acı çekeceksiniz ve ben bugün size bunları anlatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Ne dedim 9. olarak? Sahne aşkı. Bunu yapmayın. Bu sebepten insanlar bir kere zaman kaldırıcı. Network'ün temelinde bu yok mu? Biz niye network yapıyoruz? Çünkü ekibimizi büyütüp insanları yetiştirip benim gibi birkaç kişiyi yetiştirebilirsem aynı ben gibi bana gerek kalmaz. Bu yüzden yapıyorum ben bu işi. Temel gayemiz buysa ben niye adamı yetiştirmeyeyim? Her şeyi ben yapayım. Ben memur değilim. Ben memurluğu kötülemek için söylemiyorum. Ama zaten memur